Ben Julius Caesar. Roma'da doğdum. Yalnızca mermer tapınakların ve zafer taklarının değil, dar sokaklarda yankılanan ayak seslerinin, sabahın erken saatlerinde forumu dolduran kalabalıkların, hamamlarda konuşulan fısıltıların ve ekmek kuyruğunda bekleyen insanların şehrinde. Roma, dışarıdan bakıldığında görkemliydi. Ama içeriden bakıldığında sürekli kaynayan, huzursuz ve dengesiz bir canlı gibiydi. Cumhuriyet dedikleri düzen, halkın sesiyle değil, o sesi yönlendiren birkaç eski ailenin çıkarlarıyla ayakta duruyordu. Roma'nın sosyal hayatında her gün aynı ritüeller tekrar ederdi. Sabahları müvekkiller patronlarının kapısında sıraya girer, forumda davalar görülür, senatoda uzun konuşmalar yapılır, akşamüstü halk hamamlarda hem yıkanır hem siyaset konuşurdu. Açlık, eğlence ve dedikodu bu şehri ayakta tutan görünmez bağlardı. Ben daha gençken şunu anladım. Roma'yı yönetmek isteyen biri önce Roma'nın gündelik hayatını anlamalıydı. Çünkü bu şehir kılıçtan çok kalabalıkların ruhuyla yönlendirilirdi. Milattan önce 60 yılında kurulan 1. Triumvirlik Roma siyasetinin dengelerini değiştirdi ve bana Galya'nın kapısını açtı. Galya seferleri yalnızca askeri başarılar değil, Roma için yeni topraklar, yeni vergiler ve yeni umutlar demekti. Milattan önce 58'den milattan önce 50'ye kadar süren bu savaşlarda Ren Nehri'ne ulaştım. Britanya'ya ayak bastım ve Roma lejyonlarının disiplinini dünyanın sonu sanılan yerlere taşıdım. Bu süreçte askerlerimle aynı çamuru çiğnedim, aynı soğuğu yaşadım. Bu yüzden bana sadık kaldılar. Milattan önce 52'de Aresya'da Vercingetorix'e karşı verdiğim mücadele Roma askeri tarihinin dönüm noktalarından biri oldu. Yüksek bir tepede kuşatılmış düşman, dışarıdan gelen devasa bir kurtarma ordusu ve sayıca dezavantajlı Roma lejyonları. Çifte kuşatma hatları, hendekler, kazıklar ve mühendislik harikası savunma düzeniyle savaşı kazandığımda Roma artık beni yalnızca bir general olarak değil, kaçınılmaz bir güç olarak görmeye başlamıştı. Ancak zaferlerim Roma'da huzur getirmedi. Senato, Galya'da kazandığım gücün artık Roma'ya yöneldiğini fark ettiğinde beni durdurmaya karar verdi. Milattan önce 49 yılında Rubikon Nehri'ni geçtiğim an yalnızca yasaları değil, Cumhuriyet'in sınırlarını da aşmış oldum. İç savaş başladı. Roma sokaklarında belirsizlik hakimdi. Tahıl fiyatları yükseldi, halk düzen arıyordu. Pharsalos'ta Pompeius'u yendiğimde Roma'nın kaderi fiilen benim ellerime geçti. Diktatör ilan edildim. Reformlar yaptım. Takvimi düzenledim. Borçları hafiflettim. Koloniler kurarak yoksullara toprak sağladım. Senatoyu genişlettim. Roma sosyal hayatında forumlar hala kalabalıktı. Oyunlar devam ediyordu ama artık herkes tek bir ismin gölgesinde yaşadığını biliyordu. Bu gölge bazıları için güven, bazıları için korkuydu. Ve korku Roma'da her zaman komplolar doğurur. O sabah Roma farklıydı. Hava ağırdı. Sanki şehir nefesini tutmuştu. Kehanetler, uyarılar, rüyalar. Hepsi bana ulaşmıştı ama ben gitmemeyi zayıflık olarak gördüm. Senato toplantısı Pompeius tiyatrosunun yanındaki kuryede yapılacaktı. Oraya yürürken Roma sokakları her zamanki gibi kalabalıktı ama bakışlar daha sessizdi. İçeri girdiğimde senatörler yerlerini almıştı. Konuşmalar başladı. Bir anda biri yaklaştı. Sözde dilekçe sundu. Ardından ilk bıçak darbesi geldi. Şaşkınlıkla geri çekildim. Sonra bir darbe daha ve bir diğeri. Mermer zemin ayak sesleri ve bağırışlarla doldu. Kaçabilirdim belki ama bedenim ihanetin ağırlığıyla ağırlaşmıştı. Sonra onu gördüm. Brutus. Yüzünde kararsızlık, elinde bıçak. O an acıdan çok bir fark ediş yaşadım. Roma beni öldürmüyordu. Kendi korkularını susturmaya çalışıyordu. 23 bıçak darbesi aldım. Son darbeyle birlikte dizlerim çöktü. Bedenim mermer zemine yığıldı. Kanım senatonun soğuk taşlarında yayıldı.
Ben öldüğümde Roma beni susturduğunu sandı. Oysa bilmedikleri bir şey vardı. İnsanlar öldürülebilir ama fikirler öldürülemez. Benimle birlikte Cumhuriyet sona erdi. Fakat ardımdan gelen imparatorluk yüzyıllar boyunca Avrupa'nın dilini, hukukunu, takvimini ve iktidar anlayışını şekillendirdi. Bugün kullandığınız ay hatlarında, mahkeme salonlarındaki hukuki kavramlarda, orduların disiplininde ve hatta lider dediğiniz figürlerin halkla kurduğu ilişkide bile benim gölgem vardır. Günümüzde hala güçlü bir figür ortaya çıktığında aynı soruyu soruyorsunuz. Bu bir kurtarıcı mı yoksa bir tehdit mi? Cumhuriyet mi korunuyor yoksa düzen mi değişiyor? Bu soruların kökü Roma'dadır ve Roma'nın kalbinde benim hikayem durur. Gelecek de farklı olmayacak. İnsanlık yeni teknolojilerle, yeni imparatorluklarla ve yeni güç merkezleriyle yüzleşirken Rubikon her çağda yeniden aşılacak. Birileri yine buraya kadar diyecek, birileri de geri dönüş yok diye adım atacak. İşte o anlarda beni hatırlayacaksınız. Çünkü ben yalnızca Roma'nın geçmişi değilim. Ben gücün nasıl doğduğunu, nasıl korku yarattığını ve nasıl dönüştürdüğünü anlatan bir uyarıyım. Ve tarih şunu defalarca gösterdi. Roma yıkıldı, imparatorluk çöktü ama Sezar hiç